Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi hızlıca platin, palladium ve Brent petrole de bir bakalım. Bu analizleri biliyorsunuz destek altında bir süredir yayınlıyordum. Az izlendiği için kanalda sıkıntı oluyordu. Artık bu videoyu da genele açmaya karar verdim bugün itibariyle. Hafta içi 3 gün, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri özellikle bu platin, palladium ve Brent petrole de bakacağız. Şimdi platinle başlayalım. Öncelikle platinde bakın bir düşüş süreci takip ediyoruz. Altın ve gümüşte olduğu gibi. Burada bir ara destek bölgesi olarak belirlediğimiz bir alan vardı. 880-872. Buradan bir destek aldık. Gelen yükselişte yukarıda 915-911'de dirençle karşılaştı. Bakın bu yatay bandın kırılımına göre burada yön netleşecektir. 915'in geçilmesi yükselişlerin başladığı bir süreci, en azından bir tepki sürecini bize gösterecek. Aşağıda ise 872'nin kırılması satışların devam edeceği bir süreci gösterir ve 845-837'lere kadar da düşüşün devamı beklenir. Burada aslında isterseniz 907 ve 902 destek bölgemiz vardı. Şu ABC yükselişinin %61.8 düzeltme seviyesinin geçtiği bölge. Bu bölgenin kırılması ile birlikte bizim esas beklentimiz 845-837'ye kadar bu satışların minimum devam etmesi olacak. Gelen tepkinin zayıf kalması ile birlikte aslında burada düşüşlerin devamı şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak biz gene 880-872 desteği çalışacak mı, bunu takip edeceğiz. Yukarıda da 915 geçilecek olursa özellikle şu düşüşün bir önceki tepeye ulaşmadan yükselişe geçmesi, yükselen dipler, yükselen tepeler şeklinde burada bir dönüş sinyali olacaktır. O yüzden 915'te yukarıda kritik bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Buradan palladium'a geçecek olursak, palladium'da da hatırlarsanız yukarıda 1063-1049 desteği kırıldığı takdirde aşağıda minimum 954 ve 920'lere kadar bu satışların devam edebileceğini söylemiştik. Bu düşüş sürecini takip ediyoruz. 2011-2013 yıllarından gelen önemli bir destek bölgesinden bahsetmiştik. 911-895 bölgesi. Bu bölgeye kadar da bu satışlar devam etti. Şu an için aslında dipte yatay bir bant hareketi oluşacak mı? Bunu takip edeceğiz. Bunun için aşağıda 895 desteğinin korunuyor olması gerekir. Bu destek korunduğu takdirde de yukarıda 978-969 direncini takip ediyor olacağız. 978 üstü hareketler bir tepki sürecine girildiğini bize gösterir. Aksi takdirde şu yatay bandı takip etmeye devam edeceğiz. Yukarıda 978, aşağıda da 895 önemli destek direnç bölgelerimiz olacak. Buradan Brent petrole geçecek olursak, Brent petrol kararsız bir süreç yaşıyor. Bakın şu yükseliş sonrasında %61.8'ini geriye aldı. Fakat buradan gelen yükselişler, tepkiler zayıf kalıyor. Ve bakın şu son dönemde de yatay bantta sıkışan bir süreç takip ediyoruz Brent petrolde. Açıkçası burada yukarıda 81.40'lar kırılmadığı sürece, hatta burada 82 dolar üstü hareketler görmek çok daha sağlıklı olacaktır. Bu bölge kırılmadığı sürece yükselişten bahsedemiyoruz. Aşağıda ise 75-28-74-76 bölgesi önemli olacak. Şu yatay bandın, geniş alandaki bu yatay bandın kırılımına göre yön netleşir. Burada evet bir üçgen formasyonumuz var ve bunun destek direnç bölgeleri de gene önemli olacak. Fakat bakın şu kırılımlarda bu düşüş trendinin kırıldığını görmek veya yükseliş trendinin kırıldığını görmek fake bir hareket olarak karşımıza çıkabilir. Burada örneğin şu direnç geçildikten sonra 81-40'lara kadar bir yükseliş gelip tekrar geri dönüş yaşanabilir. Dolayısıyla bu fake kırılımlara da dikkat etmek gerekir. O nedenle şu tepenin geçilmesi yükselişler için pozitif olacaktır. Aşağıda ise 74-76'nın kırılması gene kısa pozisyonlar için, açığa satışlar için önemli bir kırılım olacaktır. Bu trendlerin kırılmasına çok fazla aldanmamak gerekir, temkinli olmak gerektiğini unutmayalım. Evet, platin, palladium ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.